Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından dolar ve euro ile ilgili teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve aşağıya değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayalım. İlk olarak Türkiye'de dün yurt içerisinde imalat güveni Aralık ayında 106,1 puana gerilerken Kasım 2020 yılından bu yana hemen hemen son bir yılın en düşük verisi olarak kayıtlara geçti. Verilere göre son 3 aylık değerlendirildiğinde ihracat siparişleri miktarında, iç piyasa sipariş miktarında ve üretim hacminde bir miktar yavaşlamanın olduğu gözlemleniyor. Buna karşılık Aralık ayında kapasite kullanım oranımız ise %78,7 seviyesinde yükseliş gösterdi. Dün gelen sektörel güven endekslerine baktığımda Aralık ayında Kasım ayına göre hizmet sektöründe %0,5'lik, parakende ticaret sektöründe %0,4'lük ve inşaat sektöründe de %3,9'luk azalış kaydedildi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz mevduattan ve döviz cinsi katılım fonu hesaplarından vadeli Türk lirası mevduata ve katılma hesaplarında dönüşülen tutarlara zorunlu karşılık teşvikini uygulayacağını açıkladı. Böylelikle döviz tevduat hesapları veya döviz cinsinden katılım fonunda bulunan yurt içerisindeki yerleşik gerçek kişilerin söz konusu hesaplarını vadeli Türk lirası mevduat katılma hesaplarına dönüştürmeleri halinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın sağladığı destekten yararlanabilmesine ve vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşen tutarların zorunlu karşılık tesisinden muaf tutulmasına karar verilirken, aslında bu uygulama ile Merkez Bankası bankaların daha kolay kredi verebilmesi için de likidite yaratmış oldu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz olarak tutulan miktarlar için mevduat katılım fonu, yurt dışı bankaların mevduatı ve katılım fonları hariç olmak üzere yükümlülükler için tutulması gereken tutara kadar olan kısmını da yıllık %1000'de 15'lik oranında komisyon alınmasına karar verildi. Bu kararla birlikte bankaların elinde tuttukları döviz için merkez bankalarına daha fazla komisyon vermek zorundalar. Dolar Türk lirasında bu hafta dengelenme sürecinin devam edeceğini görürken Borsa İstanbul 100 endeksinde de dünü %0,31'lik değer kazancı ile 1897 seviyesinden tamamlarken toplam işlem hacmimiz ise 30,8 milyar Türk lirası seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran sektör %2,61 ile kimya, petrol, plastik sektör olurken en çok kaybettiren sektör ise %2,83'lük azalış ile inşaat sektörü oldu. Bugün yurt içerisinde veri akışı sakin, son dönemde güven endekslerindeki yaşanılan düşüşün devam edip etmeyeceğini de yakından takip ediyorum. Bu hafta yurt dışının hala Noel tatilinde olması nedeniyle volatilitenin az olduğu piyasaların devamını beklerken çok oynaklığın olmasını beklemiyorum. Dolar Türk lirası tarafında dediğim gibi görüşlerim değişmezken düşüşlerin sınırlı kalacağını ve kur bandında bir süre daha 11 Türk lirası ile 14 Türk lirası arasında oluşabilecek fiyatlamaları görebileceğimizi düşünüyorum. Borsa İstanbul 100 endeksinde bizim için kritik seviye olan 1954 seviyesi dikkatlerden kaçmıyor. Eğer 1954 seviyesi aşılır ise yükseliş eğiliminin başlayabileceğini, ancak bu seviyenin altında kaldığımız sürece
borsadaki satış baskısının devam edeceğini de unutmamak gerekiyor. Fiyat İstikrarı Komitesi yarın saat 11.00'da Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin başkanlığında da toplanacak. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise dün Amerika Birleşik Devletleri'nde veri akışı sakindi. Dolar endeksindeki yatay tablo devam ederken Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizleri bugün %1,4740 seviyesinden işlem görüyor. Noel tatili nedeniyle birçok fon yöneticisinin tatilde olduğu dönemde işlem hacimlerinin düştüğü ve piyasanın sığlaştığı bir yapı görülürken Başkan Joe Biden'ın 770 milyar dolarlık savunma harcamasına imkan veren 2022 yılı mali hazırlanan Ulusal Savunma Yetki Yasasını da imzaladı. Piyasanın sığ olmasının yanında gelen haberlerin etkisiyle Amerika Birleşik Devletleri endeksinde yükseliş eğilimi sürerken S&P 500 tarafında dün tarihi rekoru yenilerken diğer Amerika Birleşik Devletleri'nin endekslerinde de yükselişlerin devamını gördük. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde konut piyasalarına ilişkin gelecek verilerde aylık bazda konut fiyat endeksi %0,9'luk artış beklerken konut piyasası ile ilgili gelecek verileri de yakından takip ediyorum. Euro bölgesi tarafında ise Euro bölgesinde dün veri akışı sakindi. İşlem hacimlerinin oldukça düştüğü piyasada Euro dolar paritesi dolar endeksine paralel bir şekilde bir süredir yatay hareketini sürdürürken paritedeki satış baskısı beklentilerimi de koruyorum. Euro Türk lirasında dolar Türk lirasında olduğu gibi aynı görüşe sahipken gelen açıklamaların yönünü belirleyecek olsa bile yükselişlerin devamını bekliyorum. Ancak bir süre daha kurda dengelenme hareketlerini görmemiz mümkün. Avrupa'da Noel tatili nedeniyle piyasalar kapalıyken tatil sonrası haftaya alıcılı bir başlangıç yapacağını düşünüyorum. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında kurda dün yurt içerisinde açıklanan veriler beklentilere paralel açıklansa da 3 günlük yurt dışı tatili sonrasında sınırlı yükselişin devam ettiğini görüyoruz. Bugün Amerika Birleşik Devletleri tarafında ayrıca Richardman Fed Aktivite Endeksinde yakından takip ediyorum. Piyasa etkisi dün açıklanan Amerika Birleşik Devletleri verileri gibi sınırlı olması beklenirken yurt içerisinde ise veri akışı sakin. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda kurda 11,75 ve 12 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 11,50 ve 11 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk lirası tarafında ise çaprazda Türk lirası fiyatlamasına bağlı küresel piyasalarda uzun hafta sonu tatili sonrası ilk işlem gününde yükselişlerin yaşandığını görüyoruz. 13 Türk lirası seviyeleri ve üzeri zaman zaman bu yükselişlerin test edildiği görülse de bugün her iki bölgeden de veri akışının sınırlı kalmayı sürdürmesiyle fiyat hareketlerinin yatay seyretmesini bekliyorum. Özellikle parite tarafından yaşanılan yatay hareketlerde bu fiyatlamalarda katkısını sağlayacaktır. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda 13,35 ve 13,62 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 13 Türk lirası ve 12,60 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için
Teşekkür ederim. Maybe you should take